Salgın döneminde ihtiyaç duyduğumuz pozitif düşünceler için sizinle paylaşmak istediğim gelişmeler var. Evet, aslında iyi gelişmeler. Bu gelişmeler sayesinde Covid-19 salgınında tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz diyebilirim. Birçok yerde belki bu terim kullanılıyor ama biz bu hastalık içinde, bu salgın dönemi içinde artık tam da kelimenin manasıyla bu ışığı gördük diyebiliyoruz. İlk olarak tedavide kullanılan ilaçlar olumlu sonuçlar veriyor. Ayrıca biliyorsunuz ki birçok farklı aşı çalışması yapılıyordu. Artık bu aşılar insan üzerinde de test edilmeye başlandı. Yani bunun aslında ilerlemiş aşamalarını görmeye ve gelişmeleri takip etmeye de devam ediyoruz. Bu gelişmeyi Doktor ile yaptığımız değerlendirmede de paylaşmıştık. Şubat ayı itibariyle yaşlı ve risk grubunda olan kişilere aşı uygulamalarının başladığının haberini verebiliriz. Diğer olumlu ve aslında iç açıcı haberlerimize gelirsek şöyle madde bahsetmek istiyorum. Virüse yakalanmış 65 yaş üzeri birçok kişi iyileşti. Test sayılarındaki artışa rağmen koronavirüsü vakalarında görülen bir düşme var. Zaman zaman arada yükselmeler de olsa Türkiye koronavirüsü tedavisinde dünya genelinde en çok iyileşen hasta sayısına sahip ülkeler arasında yerini aldı. Evet, çok fazla hasta sahibi olan ülkelerden bir tanesiydik ama iyileşme hızındaki durumla birlikte sonuca yansıyan iyileşmiş hastaların oranının artışı da gerçekten tedavimizde ve bu hastalıkla, bu salgınla mücadeledeki önemli yerimizi vurguluyor. İyileşen hasta sayısı mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti. Kaybedilen vaka sayılarında ciddi bir azalma mevcut. Yani ölüm oranları evet bazen bir miktar artıyor olabilir ama her gün karşılaştığımız ölüm vakaları da azalmaya başladı. Ve son olarak hepimizin beklediği normalleşme sürecini konuşmaya ve hatta planlamaya başladık. Unutmayın ki salgın evreler halinde yaşanıyor. Birinci evreyi başarıyla tamamladığımızı, ikinci evre içerisinde olduğumuzu, ikinci evre aslında durumun değerlendirmesi olduğunu ve sonrasında da üçüncü ve dördüncü evreler için bir planlamanın da bugün itibariyle yapılmaya başlandığını bilmenizi isterim. Süreç Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılıyor bu aşamalarda. Ancak şunu unutmamak lazım. Yeni normal hayatımızda sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen hala ön planda olacak. Muhtemelen de hiç kimse bunlardan vazgeçmeyecektir. Yani maske takmayayım, ellerimi yıkamayayım ya da kalabalık ortamlarda rahat rahat yer alayım gibi bir beklentiniz olmasın. Mevcut hijyen koşullarımıza dikkat ederek geçiş yapacağımızı asla unutmayın. Etkili bir aşı uygulanmaya başlanıncaya kadar yeni normalimiz aslında temelleri bu şekilde olacak. Normalleşmenin ilk adımından bahsetmek gerekirse sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler belirli günlerde, belirli saatlerde evlerin olduğu bölgede sokağa çıkabilecekler. 7 ilimizde giriş çıkış yasağı kaldırıldı. Alışveriş merkezleri açılmaya başlıyor. Bu uzun karantina sürecinde yokluğunu en çok hissettiğimiz berber ve kuaför salonları da yeni çalışma saatleri ve sistemleri ile hizmet verecek. Bununla ilgili şöyle alışveriş merkezleri belirli tedbirlerden bahsediyor, belirli hijyen kurallarından bahsediyor. Belirli sayıda insanın içeriye alınması ve içerideki insanların da sosyal mesafeye uyabilecekleri bir ortam hazırlanması isteniyor. Diğer taraftan da kuaförlere baktığımızda onlar da hijyen kurallarını uygulamayı mümkün olduğu kadar gündeme getiriyorlar. Kullandıkları aletlerin dezenfeksiyonu, ortamın temizlenmesi, yerlerin, yüzeylerin temizliği ve aynı zamanda belki de kullanılacak olan diğer destek hijyen ürünleri, mesela işte havlu gibi ürünlerin tek kullanımlık olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyorlar. Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takviminin ilk kademesi bu şekilde açıklandı. Gördüğünüz gibi tablo oldukça umut verici. Tabii ki hemen her şey eskisi gibi olmayacak. Sınırlamalar bir müddet daha böyle devam edecek. Ama bu yeni normal durumda hayatımızı hem kendimizi hem de sevdiklerimizin sağlığını bu şekilde sürdürebilmek için ayarlamak zorundayız. Unutmayın ki kurallara ve kısıtlamalara ne kadar çok uyarsak ve uymaya devam edersek bu dönemi o kadar hızlı atlatabiliriz. Aslında da hızlı derken hem de başarılı atlatmak da önemli. Bunu da mutlaka dile getirmek gerekiyor. Sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlara da sorularınızı gönderebilirsiniz. Bundan sonra normalleşme süreciyle alakalı olarak gönderdiğiniz tüm soruları da kanalımızda yanıtlıyor olacağız. Sağlıkla kalın tekrar. Görüşmek üzere.